Bu videomuzda Samsung'un 43 inç, tam 43 inç monitörüne bakıyoruz. 43 inç diyorum, çok büyük televizyon boyutunda ve ama bir monitör. Bu monitörün aynı özellikleri Samsung'un M7 bir de 27 inç olan M5'i var. İkisinin de özellikleri aynı. Yani yapıları aynı, sadece monitör boyut farkları var. Yani buradaki anlatacağımız büyük boyutu yani 43 inç monitör anlatırken aynı zamanda aslında ise M5'i de yani 27 inçlik monitörü de anlatmış olacağız. Yani bu kadar büyük bir monitör gerçekten ihtiyacımız var mı? Ama 43 inçten bahsediyoruz ve yakın mesafeden ve bir monitörden bahsediyoruz aslında. Bunu neden üretiyorlar? Yani 43 inç boyunda bir monitörü yani üretilmesinin nedeni ne? Ya da bunun talebin olması ne? Niye bu kadar büyük? Çoklu ekran dediğimiz birçok ekrana ihtiyaç duyduğumuz ya da ihtiyaç duyanlar var. Borsa yatırımcıları, analistler. Yani ben bile yani düne kadar 2 tane kullandığımı söyleyebilirim. Yani 2 tane monitör kullanıyordum. Çünkü 2 ayrı bilgisayarımı yayıncılık yaparken, oyun oynarken, yayın yaparken diğer bilgisayarımdan kullandığım için 2 monitör kullanıyordum. Bugünlerde 2 monitör kullanmıyorum. Bu şekilde benim gibi ihtiyacı olanlar, çoklu monitörlere ihtiyaç duyanlar ya da Excel gibi 10 tane Excel'i açması ve bu 10 Excel'deki verileri karşılaştırması gerekenler bunlara ihtiyaç duyuyorlar. Analistler, aynı şekilde borsa yatırımcıları birçok yatırımı görebilmek için birden çok ekrana bakmak zorunda kalıyorlar. Ve bu birden çok ekran yerine bir tane 43 inç boyutunda bir ekran bağlayarak bu sorunu çözebilirler. Ve hatta bu sorunu çözerken de şöyle bir imkan sağlamış oluyor. Çerçeve boylarını yok etmiş oluyorsunuz. Yani farklı farklı görünümlerini yok etmiş oluyorsunuz. Bunun bir artısı da var, eksisi de var. Şöyle ki normalde kare biliyorsunuz bir pikseli var. Büyük ekranlarda normaldeki piksel boyutu büyük ekranda piksel sayısı düşmekte. Küçük ekrandaki piksel sayısıyla büyük ekrandaki piksel sayısı metrekare yani boyuta da göre baktığınızda orantı olarak değişmekte. Yazıların, bazı görsellerin daha bulanıklaştığı yani yazışmalarda daha küçük piksellere ihtiyaç duyduğunuz yerde biraz daha bulanıklaştığı kesin. Bunu yine televizyonda kullanabiliriz ki çok kullanan var. OLED'ler çıktıktan sonra netlik olarak ama bu fiyat performansında bulabileceğimiz bir televizyon yok ya da bu netlikte, bu görselde, bu renk bazında. Çünkü televizyonların birçoğunlukla renk doğruluğu pek iyi değil. Ama monitörde renk doğruluğu çok daha iyi. Aydınlatması çok daha iyi olabiliyor. Bu monitörde ayrıyetten bir de kendi içindeki sistemiyle, kendi içindeki uygulaması ve sistemiyle çok hızlı ve aynı zamanda smart bir TV boyutuna taşıyor. Yani smart bir monitör. TV demeyelim, yanlış oluyor. Smart monitör moduna giriyor. Bu smart monitör modunda kullandığımız birçok uygulamayı, birçok programı aynı şekilde Netflix gibi, medya gibi, YouTube gibi hatta ve hatta bu televizyonda Office 365'e bağlanarak yani Microsoft'un Office programlarını kullanabiliyorsunuz. Tabii bu kullanma ihtiyacı duyacağımızı pek sanmıyorum. Yani büyük ihtimalle bilgisayar bağlayacağız buna ya da bir televizyon yani uydu alıcısı bağlayacağız. Televizyon gibi kullanacağız. İki olasılıkta daha makul duruyor. Birçok özelliği var. Bu özelliklerin hepsini bahsetmeden önce bizim için özellikle ben bir aydır kullanıyorum ve bu kullandığım çerçevede en çok kullandığım, en çok ihtiyaç duyduğum, en sevdiğim 2 özellikten bahsetmek istiyorum. Yani bunun hepsini anlatacağım mutlaka ama 2 özellik var. Birinci özelliği 2 tane bağlantıyı tekrar bir ekranda direkt bağlayabiliyorum. Yani bir bilgisayarla ya da 2 bilgisayarı bağlayabilirsiniz. Ya da bir PlayStation varken aynı anda bir bilgisayarımı da bağlayabiliyorum. Hatta bilgisayarım bağlıyken ekranın yarısında telefonumu da bağlayabilirim. Yani iki monitör gibi kullanabiliyorum. Yani bu güzel bir uygulama. Bir kısımda monitör açıyorum ama bunda bir nüans var. Şöyle bir şey var. HDMI girişi 2 tane. Ama HDMI girişinin ikisi de takılı da olsa hem monitör çıkışı alayım, 2 bilgisayarı farklı farklı HDMI'lerden alayım diyemiyorsunuz. Bir bilgisayarı kablolu bir şekilde bağlanıyorsunuz. Diğerini kablosuz bağlamanız lazım. Yani bir ekran bağlıyorsunuz ya da iPad bağlıyorsunuz ya da Mac bağlıyorsunuz ya da bilgisayar bağlayın. Hiç fark etmez. Bir tanesi kablosuz bağlanmak zorunda. Diğeri de kablolu bir şekilde bağlanabiliyor. Yani ben PlayStation'ımı bağlıyorum. En çok kullandığım ikili. Diğerini de bilgisayarımı bağlamış oluyorum. Onu da kablosuz bir şekilde bağlıyorum. İkisini de aynı ekranda 2'ye bölünmüş bir şekilde görebiliyorum. Diğer sevdiğim ikinci nüans monitörü birçok kişi aslında PlayStation için alıyor. Yani PlayStation için bence çok güzel HDR'nin olması, 4K olması, renklerinin çok net temiz olması bu monitörü PlayStation için aslında cazip kılıyor. Birçok insan da PlayStation için alıyor.
Şimdi PlayStation için aldıktan sonra bunu, bir diğer güzel yanı, PlayStation kulaklıklarını biliyorsunuz ki her kulaklığı bağlayamıyoruz. Yani bendeki Sony'nin olmasına rağmen Sony'nin MDR-1000X'ini kullanıyorum. Çok güzel bir kulaklık. Dış sesi komple kesen bir kulaklıktır. Ama bunu PlayStation'a bağlayamıyorsunuz. Yani PlayStation dışarıdan kendi haricinde, kendi kulaklığı, kablosuz kulaklığı haricinde başka bir kulaklık bağlatmıyor. Şimdi bu noktada tabii bu öne çıkıyor. Yani ne yapıyorsunuz? Televizyonun Bluetooth çıkışına bağlıyorsunuz. Bluetooth'la bağlantı kuruyor ve bağlantı kurduktan sonra hiç PlayStation ya da bir şey televizyona fark etmez. Direkt kulaklığı çıkartıyoruz. Kulaklığımızı kullanıyoruz ve kesinlikle PlayStation'da bir ses kayması, işte yetişememe, senkronizasyon sorunu, hiçbir problem yaşamadan netlikte de 10 numara netlik alarak hiçbir seste kayıp yaşamadan oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bunu yapmak için çoğunlukla ya kulaklığı kablo, yani DualSense'nin bağlantısına buraya bağlamak zorunda kalıyorduk. Ve bu da güç, yani pilin, bunun zaten pil sorunları çok var. Yeterli değil bence. Bununla ilgili pilinin hızlı bitmesini de sağlıyordu kulaklığı takmak. Ama bu şekilde Bluetooth'la televizyona bağlayarak bu sorunu da aşmış oluyorsun. Yani istediğiniz kablosuz Bluetooth kulaklığı bağlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Peki iki tane de, madem bu güzel özellikleri hemen saydık, baştan saydım, direkt söyledim. Bir de iki tane de kötü özelliğini söyleyeyim. Birinci kötü özelliği, baktığımız zaman arkasında sesten bahsettik. Baktığımız arkasında audio çıkışı yok. Yani bir ses çıkışı yok. Kendi televizyon, kendi tabii ki de hoparlörü var. Sesi oradan veriyor. Bluetooth'la her türlü sesi bağlayabiliyoruz. Bunda da sıkıntı yok. Ancak monitörün arkasında herhangi bir ses çıkışı yer almıyor. İkinci kötü yanı da HDMI'den iki tane var. USB var. Yani USB'ler yeterli gelebilir. USB çok. Ancak HDMI iki tane olması bence yeterli bir rakam değil. Hatta bence buna sonuçta monitör DVI'nin de eklenmesi gerekiyor. DVI çıkışı yok. Sadece HDMI çıkışıyla bağlayabiliyorsunuz. Yani bu da bir eksiklik olarak söyleyebiliriz çıkışlardaki. Şimdi gelelim Samsung M7 monitörümüzün genel özelliklerine bakalım. 43 inç boyutunda, yani 108 santim. 4K, yani Ultra HD görüntü vermekte. Parlak bir ekranı var ama karanlık ortam hiç sorun yaratmıyor. Yani ama tabii aydınlık bir ortamda kendi yansımanızı görebiliyorsunuz. Bence kötü değil. Yani bir siyah ekranda karanlık bir ortamda oynuyorsunuz özellikle, çok daha güzel oluyor diyebilirim. HDR10 var. 4 milisaniye GTG tepki süresi var. Yani bu da güzel bir tepki süresi, ki ben tepki süresine çok takılmıyorum. Eski bir monitörünüz olsa mutlaka tepki süresindeki iyi, yani fark edebilir, ama bu iyi. Yani yeterli bir tepki süresi. Bluetooth 4.2'si var. Bağlantıda sorun yaşamıyorsunuz. Kol bağladım, kablosuz klavye bağladım, kulaklığımı bağladım. Bir sorun yaşamadım. Type-C bağlantısı var. Yani Type-C çıkıştan direkt ekran görüntü de verebiliyorsunuz. Direkt Type-C'ye bağlarsınız ve tabletinizdeki, bilgisayarınızdaki ya da bilgisayarınızdaki, iPad'inizdeki, Mac'inizdeki görüntüyü direkt aktarabilirsiniz. Aynı zaman 65 Watt'la şarj edebiliyor. Birçok monitörde bu Type-C çıkışını bulmanız zor. Yani yenisi daha yeni başlayan bir durum. 2.4 ve 5 GHz Wi-Fi hızını görüyor. Yani Wi-Fi bağlantı yapabiliyor. Wi-Fi'de de bir sıkıntı yaşamadım. Gayet iyi. Tizen telaffuzumu affedin. Bir işletim sistemi var. Televizyonum var. Bunun da işletim sistemi farklı. Şimdi bununla kıyaslıyorum, çok hızlı. Yani uygulamalara gerçekten çok hızlı bir şekilde giriyor. Her uygulamayı çalıştırabiliyor. Yani kendi yüklü olan uygulamaları. Kendi store'u var. Store'dan indirdiğiniz, kendisinden indirdiğiniz uygulamaları, tüm popüler uygulamalar, yani Netflix, Amazon, Blue TV, hepsi lisanslı bir şekilde aldığı için tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bağlantıda sorun yaşamıyorsunuz. Bağlanıyorsunuz ve Netflix'teki sıkıntıları yok. Bazen özet görüntü göstermez falan. Onda bunda yok. Her şey gözüküyor. Lisanslı bir uygulama çünkü. Peki bunu televizyon olarak kullanamaz mıyız? Sadece monitör mü alacağız? Bunu incelediğinize göre, baktığınıza göre ve şu anda buna da bakıyorsunuz, büyük ihtimal televizyon olarak kullanacaksınız. Çünkü bir televizyondaki bir sürü vergileri de engellemiş oluyor. Yani vergi engelleme demeyelim de birçok para çıkışını da engellemiş oluyor fazladan. Çünkü uydu cihazı bağlı değil. Uydu cihazı bağlı olunca vergilendirmeler de farklı olabiliyor.
bunlardan çıkmış oluyor. Ama isterseniz uydu cihazını takarsınız. Aynı şekilde televizyon olarak da çok rahat kullanabilirsiniz. Aynı zamanda smart özelliğini kullanırsınız. Bence bu konuda da eşsiz diyebilirim. Yani ben nedense uygulamasını çok beğendim. Çok hızlı. Samsung'da bence bir kalite. Diğer bir iyi yönünden bahsedersek ince olması. Gerçekten incecik. Yani tabii daha inceleri var şimdi OLED'lerde ama bu sınıfında gerçekten arkadan baktığı zaman bir monitör olarak bayağı bir ince monitör kalıyor. Kablosuz tabii ki görüntü aktarma, bundan bahsetmiştim. Kablosuz görüntü aktarması da herhangi bir sorun yaşamadım. Biraz bulanıklaştığını söyleyebilirim. Kablosuz da çok net, bilgisayarın görüntünü çok net sağlayamadı. Bağlantı hızından desen de 5G ile bağlanıyorum hani 5 şeyle, ama yine de hafif bir bulanıklık vardı. Telefon bağladım. Telefon bağlamada hiçbir sorun yaşamadım. Telefonla müzik açabildim, uygulama açabildim. Bu da güzel bir etki. Sorunsuzdu. Yani bu genel olarak toplarsak, genel olarak baktığımız zaman bir monitör olarak ve büyük ekran olması bence güzel. Bu televizyon olarak kullanıyor olmamız çok güzel. PlayStation için bence çok çok güzel. Yani PlayStation'da ben çok memnun kaldım. Kulaklığımı da kullanmak beni rahatlattı. Yani ilk defa böyle fazla şarj yemeden, kolumu şarjını yemeden ve kabloyla uğraşmadan kulaklığımı bağlayabildim. Bu da güzel. Genel bazda çok güzel özelliklere sahip. Alınır mı? Bence alınır. Televizyon olarak kullanabilirsiniz. Monitörden çok sanki bir TV gibi hala aklımda bu düşünüyorum. Bir monitör olarak bir monitörümden vazgeçemem. Şu an 32 inç bir monitör kullanıyorum. Bence 32 inç güzel bir boyut. Yani yeterli verici boyutta büyüklüğü yetiyor. Ama 43 inçte yakın mesafede her türlü bir çok yakın olması ve çok ekran olması o kadar da iyi görüntü vermiyor. Yani 43 inç monitörü büyük ihtimal kullanacağımı düşünmüyorum. Yani bu kadar bir monitör olarak kullanacağımı düşünüyorum. Ama yine yakın mesafeden bazen televizyonda aktarabildiğim için, mesela şeyimi de bilgisayar görüntümü de aktarabildiğim için ekran olarak, monitör olarak, PlayStation olarak ve ek bir monitör olarak, hani buradan dururken aynı yerde, çünkü yanıma çekiyorum, duvardan çekip bir şekilde gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Yani bak, şu an duvara monte. Bu duvardan alıp bunu bana doğru döndürüp buradan başka bir işlem yapıyorken, yani YouTube başka video ya da başka bir şey yaparken ben burada yazışmamı, kendi işlerimi halledebiliyorum. Bu şekilde kullanmak oldukça iyi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hata ettiysek affola.